O bilinmezlik ona açıldı. Tabii ki bunu tarif etmek, anlatmak gerçeklikte zaten kimsin sen? Mesela her şey bir saniye sonra geliyor ya, artık onu fark ettim orada. Ama o zaman hizalanma çok uzun sürmedi. Yani aynı gün o hizalandım zaten. Bu durumu anlatmak ve insanların da bu gözlemci olabilmesi. Asıl burada şöyle bir şey var. İşte gerçek hakikat aslında burası. Belki de hani bunun da ötesi vardır ama bugün bana açılan bu kadar. Evet. Dolayısıyla ben neysem aynam o. Bu sıkışma olduğunda Fatma eğer hiç etkilenmiyorsa ve bir fark ettim ki yahu ben dinlediğim şarkıların sözlerini bile biz Ya. yazıyoruz. Fatma, seninle gurur duyuyorum. Sen çok güzel bir kadınsın. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi, Bir Uyanış Hikayesi programına hoş geldiniz. Yeni bir program, yeni bir konuk fark ediş. Arkadaşlar, zamansızlıkta ve hiçbir yerde olan stüdyoma bugün dualitedeki bedene odaklanmış fark edişlerden bir tanesini, çok özel bir konuğu davet ettim stüdyoma. Konuğumla söyleşeceğiz. Önce onu bedenden çıkartacağız. Daha sonra fark ediş olarak onunla konuşacağız. En son yine onu bedene geri göndereceğiz. Hayatın Neşesi, Demir'in Sesi, Bir Uyanış Hikayesinde kemerlerinizi bağlayın ve hazırlanın arkadaşlar. Şu anda Fatma Şen Algül'ün fark edişini bedenden stüdyomuza ışınlıyoruz ve işte Fatma. Hoş geldin fark ediş. Hoş bulduk fark ediş. Bu programları daha önce seyrettin mi? Bu konsepti biliyor musun? Bir tane programını izledim ve dedim ki müthiş özgün bir şey. Çünkü bazı şeyleri çok daha kolay anlatabiliriz fark edişi. O yüzden konsepte bayıldım. Böyle bir konseptle hikayeleştirerek anlatmak hem daha kolay hem daha eğlenceli. Bence müthiş bir konsept. Süper. Şu anda sen beden orada kaldı ve bedene odaklısın. Yani senin artık böyle kolun bacağın falan yok. Onlar aşağıda kaldı, dualitede kaldı. Ne hissediyorsun? Ben genellikle günlük hayatımda da bazen fark ediş oluyorum zaten. Oo, Ama süper. şey olarak değil, hiç bir zaman şey deneyimlemedim. Mesela bir astral seyahat falan bilinç olarak yaptığım bu tarz şeylerim hiç olmadı ama bilinç olarak, fark ediş olarak hani buna kuantumda gözlemci, bazen gözlemcinin gözlemcisi dediğimiz o durumu e, sürekli olarak, sürekli halde derken yani yaşıyorum diyebilirim. Ama hiç bunu kendi iç dünyamda ve bilincimde düşündüğüm bir durumu ilk defa iki fark ediş olarak konuşmak bence daha eğlenceli bir sohbet olacak. Çok güzel, çok olgun bir ruhla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok bilinçli bir fark edişle karşı karşıyayız. Bakalım neler konuşacağız. Fatma'nın fark edişi kaç senedir Fatma bedenine odaklısın? 45 senedir. 45 dünya yılıdır Fatma bedenine odaklısın. Tabii ki burada tekamül planı doğrultusunda geldin, odaklandın ve de hayatını dualite zaman illüzyonunda yaşamaya başladın. Peki bu tekamül planı çerçevesinde nasıl bir çevre seçtin kendine? Anne, baba, arkadaşlar, hangi coğrafyadasın? Neredesin sen? Fark ediş. Fatma 45 Lolita yılındaki 45 sene önce çok böyle aşırı derecede sevilen bir aileye doğdu. Hatta bütün işte bu fark edişlerimin gerçek uyanışımla ilgili uyanışıyla ilgili fark edişi 2019'a dayalı ama 2019 yılına kadar bu fark edişlerini engelleyen o bütün kodların oluşması işte bu çok sevilmeye dayanıyor neredeyse. Çünkü anne ve babası görücü usulü evlenmiş. Annesi aslında babasını çok sevmediği için neredeyse artık ölmek istemiş ama Fatma'ya hamile ve bebek doğduktan sonra intihar edeyim falan diyormuş ama
Ben doğduktan sonra beni o kadar tabii ki annelik duygusu çok sevdiğini, çok beğendiğini, benden ayrılamadığı için intihar etmekten vazgeçtiğini söyleyerek ve tabii Fatma'da bu ne yaratıyor? Yani o kadar güzelim, o kadar güçlüyüm, o kadar iyi bir ruhum ki annesinin ölümünü engelliyor. Tabii ki bunun değişik versiyonlarını çok uzun yıllarca sürekli o kibri destekleyen deneyimler yaşıyor Fatma. Tabii ki bunu kibir demiyor, buna özgüven diyor. Buna mesela o kadar çok okulda başarılar elde ediyor ki ama herkes onun başarısıyla takdir etsin, sevsin çabası olduğunu fark etmeksizin ama ben mesela derslerine hep böyle bir gün önceden başlıyor. Okulda çok başarılı oluyor. Sadece babası daha çok böyle sevsin çünkü daha çok akıllı densin. Dolayısıyla akıllı, güçlü, ayakları üzerinde durabilen Sen bir şimdi bunları şu anda fark ediyorsun ama tabii onları ki. yaşarken ne hissediyordun? Bunları yaşarken çocukluğunda ne Ha, hissediyordun? kesinlikle. Hiçbir şey yoktu. Yani Bir kere aslında çok mutluydum. Mutlu olduğumu zannediyordum daha doğrusu. Çünkü aile ortamında da mesela Fatma'nın annesi tarafında da çok fazla erkek çocuklar var, dayılar, amcalar, erkek kardeşler ama kızlar hep ailelerin en büyük ve bir tane. Dolayısıyla mesela erkek egemenliği bizde sayıca çok olmasına rağmen büyük olarak bir kadının büyük olmuş olması ve kararları genellikle kadınlar tarafından verilen bir ana erkil bir diyebiliriz. Bir ailede büyümeye başladı. Öyle bir şey ki artık hani deriler giyen işte ama işte ata biniyorum yani Zeyna gibi böyle bir Fatma vardı. ama Bundan öyle bir intiban var senin. Yani böyle hani güçlü, eril, dominantlık var sanki. ve bununla da çok övündü aslında Fatma. Yani ben böyle bak mesela hem kadınlıktan övünüyorsun hem erkek gibi kadınım diye övünüyorsun ama. Yani Kimseye oradaki ihtiyacın olmaz o zaman. yani hiç tutarsızlığım yok. Erkek Yaşa gibi git. kadını falan. Önemli olan erkek gibi olmak ama erkek gibi kadın olmak daha önemli. Yani gibi kısmıyla daha çok takdir ettim ve çok da dominantlık da doğru. Öyleydim. Fatma öyleydi fark edişten önce. Çevresinde mesela fotoğraf sanatçısıyım işte müşterilerimiz var çekiyoruz falan filan. Ay, ben hiç kimseyle konuşmam, hiçbir şeyle şöyle yapmam. Çünkü ben çok profesyonelim. Yani her kibir dediğim bugün aslında onun bir kibir olduğunu fark ettim. O duyguda öyle güzel ego konuştu ki. Yani bunu profesyonellik dedi, buna duruş dedi, buna güç dedi. Onu çok güzel perdeledi. O yüzden ben o yıllar boyunca bu benim hani dengeden uzak, daha çok böyle dişil kısımlarındaki aslında eril kısmındaki fazlalıklarım bana göre çok doğruydu. Fatma'ya göre ama Güçlü bir fark olmanı ediş olarak sağladı Fatma'yı seni. çok dürttüm yani. Evet. Yani bunlar senin güçlü olmanı mı sağladı hayat içerisinde? Evet. Sağlam adımlarla durmanı mı sağladı? Kesinlikle öyle. Çünkü annem ve babam ben 7 yaşındayken boşandılar mesela. Ve e, babamın işi vardı, babamın evi vardı, babamın her şeyi vardı. Ama benim Fatma'nın gözündeki mesela baba rezil oldu sanki. Çünkü annemin evi yoktu, işi yoktu falan filan ama üç Rezil tane olunca çocuk. ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Annem hiç rezil olmadı zaten. Hemen Hayır. iş buldu, hemen Baba ev rezil buldu filan. olunca Çok böyle gözünde. üzgün, karısını çok seviyor. Hmm. Annem onu reddediyor, barışmayı, tekrar barışmayı falan. Ve bana yani Fatma'nın o 7 yaşındaki, 7-8 yaşındaki hali eyvah ya erkek olmak çok zor bu dünyada. Ha. Yani her şey olmasına rağmen erkekler güçlü değiller. Kadınlar çok güçlü. O kodlar oluşmaya başladı o dönemde. O yüzden mesela kadın olmaktan hep böyle çok mutlu oldum ve daha da böyle yani işte erkeklere karşı fark etmediği ama bir saygıdaki eksiklik, bir güvendeki eksiklik e, gelişti Fatma'da. Evet. Ve bunlar çok yeni fark edişler aslında. Yani gerçekten çok enteresan ama hayat seni dengeye illa getiriyor.
Şimdi Fatma olarak bedene odaklandın ve büyümeye başladın. Anne baba gördün, bazı olaylar oldu. Arkadaşlar, okullar ve de baktın ki erkek figürü zayıf göründü sana. Ve sen belki de bunu üstesinden gelmek için benim güçlü olmam lazım ve benim bu zayıflık içerisinde bulunmamam lazım diye bir psikoloji geliştirdin belki. Bu arada psikoloji demişken şu anda Fatma ne iş yapıyor? Psikoloğum. Evet arkadaşlar, öyle bir fark edişle konuşuyorum ki yani ben böyle sallıyorum şöyle böyle psikolojiyle, karşımda profesyonel psikolog var. O yüzden hani hocam, o zaman şöyle söyleyeyim. Hani bu seni güçlü yapmaya iten dürtüler babanın zayıflığından dolayı mı geldi ya da bu konu da bunu destekledi mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşımda babam aslında hiç zayıf falan değilmiş yani. O Fatma'nın gözünde öyleymiş. Eskiden Ee, öyleydi, evet. Ama evet, önemli olan o Fatma'nın gözünde olan gerçek. Çünkü o anda evet, ona göre hareket ediyor, duyuyor, düşünüyor. evet. Tabii ki bu fark edişler ki şöyle mesela babam hani TRT'de gayet güzel programlar yapan mesela erkek kardeşimin işte ekonomik olarak işte iş olarak işveren olarak diğer kardeşim emniyet mensubu yani benim hepsi çok güzel işler yapan çok zeki erkek Hı. ailemin içindekiler. Ama ben hepsinden daha iyiyim daha zekiyim falan diye bir Evet. egoyla. Tabii ki burada bu fark ediş aslında ilk fark ettiğim hayat şöyle zorluyor. Hayatta genel olarak bir döngüde olduğumu bir gün fark ettim. O da şu, erkeklere güvenmediğim için yani akıllarına güvenmiyorum, becerilerine güvenmiyorum. Dolayısıyla ben hep böyle kadınlardan bir şekilde bir e, darbe yiyorum. Evet. E, aslında hep Kadınlardan. derdim, evet, ben hiç erkeklerle uğraşmıyorum zaten. Hep kadınlardan darbe yiyorum ve bunu her böyle 2 sene, 3 senede bir yiyorum. Ve nerede? Saygı konusunda. Yani bana nasıl saygı göstermez? Ya da güven konusunda bunu bana nasıl yapabildi? Gibi benim tam da erkeklerdeki o eksik olan duygularımı daha çok kadınlar üzerinden yaşadığımı ve bunu neredeyse işte ilkokuldan beri yaşadığımı ben bunu e, 4-5 sene önce bir fark ediş olarak Fatma bedenine fark ettirebildim. En azından bir döngüde olduğunu. Neden böyle bir şey yaşamış Fatma bedeni? Buradan ne anlaması, ne çıkarması gerekiyor? Ya da ne Yani çıkardı? şöyle bence eril dişli dengesiyle ilgili. Yani tamamen o bence. Ve denge. Yani artık mesela en son insülasyon diyelim 2019'daki fark edişinde artık çok basit bir insülasyonda yani hiç böyle bunu çok kolay atlatabilecekken hani böyle şeyde psikolojide vardır ama böyle kişisel gelişimde de vardır. Ruhun karanlık gecesi Hı denilen hı. şey. Yani bir türlü çıkamıyor oradan. Oradan bir türlü çıkamıyor. Ve artık aslında hani kalp çakrasının açıldı. Kalbim acıyor artık benim dediği bir süreç ama o kalp kırıklığını yapmadan o ışık oraya sızamadı yani. Evet. Ama daha öncekilerin de resmen aslında hepsinin gerekli olduğu bir heykeltıraş gibi bir sanat eserinin çıkabilmesi için her yapılan, her olan negatif gibi görünen durumların aslında Fatma'nın gelişimi için ya da o içimizdeki pırlantanın oluşması için o baskının, Evet. basıncın oluşması için şükürler olsun diyebileceği noktaya gerçekten çünkü o kibir çok güçlüydü hakikaten Fatma'da. Çünkü tek derdi güçtü yani. Orada biraz böyle zorlandı fark ediş. Ama şükürler olsun artık Fatma bu fark edişlerin farkında. Süper. O zaman bu olay 2019'daki o inisiyasyon sürecinde oldu. Orada Evet. neler oldu? Yani bir özle bir bağlantı mı kuvvetlendi? Bir şey mi aktı? Bir şey mi çıktı? Neler oldu? Biraz onu anlat. Evet, Fatma'nın bedenindeki fark edişin domino taşı yani o tuş zamanla ilgiliydi. Nedir mesela zaman? Hani olayın kendisinin hiçbir önemi yok. Çünkü herkesin hayatında farklı benzer hikayeler, farklı gibi görünen aslında kendi kodlarına uygun senaryoları zaten zihin yazıyor ve onu senaryoda görüyor. O yüzden olayın nasıl olduğunun önemi yok. Bu olay Fatma'da şöyle açıldı. Çok alakasız gibi görünen şey ama o açılmayı
tetikleyen, Fatma'daki açılmayı tetikleyen durum aslında zamanın olmadığını fark etti. Çok Şimdi güzel. bu böyle çok alakasız gibi olabilir. Hatta nasıl fark etti kısmı çok da fantastik olabilir birçok kişi için. Çünkü onu dinleyen bazen burası çok saçma, bunun adı o değil, şu falan gibi isim de takabilir insanlar. Ama sonuç kısmı Fatma'nın zamanla ilgili olan o bilinmezlik ona açıldı. Tabii ki bunu tarif etmek, anlatmak gerçeklikte zaten imkansız. Çünkü e, yani onu anlamak için deneyimlemek gerekiyor. Bu anlatılacak değil, deneyimlenecek bir şey ama şöyle dekoderlik yapabilir bu fark ediş. Bir gün anlatayım mı? Evet, tabii tabii tabii. Ben böyle büyük bir keyifle dinliyorum. Sen devam et. Şimdi bir gün Fatma uyandı. Ondan sonra böyle sanki her şey bir saniye geriden geliyor. Şimdi bu ne demek yani? Ne işe yaradı ya da neye sorun açtı? E, Evdeyim, mutfağa gittim. Yani işte kahve. Nerede? Dur, fincan. Orada işte kocam geldi. Ah, bu adam kim? Falan. Kocam falan. Allah Allah diyorum. Ne oluyor falan bana böyle. Yani Tabii önce orada önce soruyorsun bu adam kim diyor. Bir saniye sonra onun koca olduğu bilgisi evet, geliyor. Öyle bir şeyler mi? tabii yani bilgi geliyor biri söylüyor gibi değil de tekrar onun eşi olduğu hissiyatında. Ama ben tabii şeye takılıyorum. Nasıl ya, bu nasıl tanımazsın? Ama çok kısa oldu nasıl olsa. Anlık herhalde uyanamadım da falan gibi böyle bir kendi kendine. Tabii akıl devreye giriyor çünkü orada. Ondan sonra birdenbire o esnaya kadar hani kızımın bile farkı. Kızım aşağı indi okula gidecek. Kızım da varmış. Tabii o bir saniye hemen geliyor mu? Bir saniye ben de birkaç tane böyle arka arkası. Çünkü bir an şeye girdim. Ne oluyor ya? Falan oldum. Halbuki geliyor ama o bir saniye gecikme bende müthiş bir şoka girdim diyebilirim. Ve Senkronu ben kaçırınca panik mi oldu? evet, kesinlikle öyle. Aslında birçok panik atan falan altında yatan bu tarz deneyimler yani. Ama kişi bunu anlatamıyor, fark edemiyor. İşte fark edişler burada önemli. Ve ben koltuğa oturdum dedim ki Fatma, evet ismim Fatma. Peki kimsin sen? Mesela her şey bir saniye sonra geliyor ya artık onu fark ettim orada. Ama o zaman hizalanma çok uzun sürmedi. Yani aynı gün o hizalandım zaten. Ve evet annem vardı, babam vardı. Dur benim çocuklukta şöyle bir deneyim yaşadım falan. Orada da şunu fark ettim. Geçmişte yaşadığım tüm travmatik olaylar, hiçbiri beni etkilemiyor o anda. Ha. Dedim ki hizalanıyorum ama böyle de bir Etkisi yok katma değeri yani. oldu. Evet, his yok. Bu hissizlik düne kadar beslendiğim mevzularda hani böyle birisi bir şey anlatırken ya benimki daha travmatik. Hani benim derdim senin derdini döver şeklinde anlatıp o duyguya da girdiği bir şeyken Allah Allah yani onu da mı yaşamış Fatma deyip ben böyle kendiliğinden gözlemci etkisine çıktım mı fark etti. Sonra hatta böyle annemi aradım, kardeşlerimle konuştum, hemen yemek organize ettim. Sanki böyle ilk defa görüyorum. Tabii ki o hizalanma eş zamanlı hemen tekrar geldiği için bu bir saniye gecikmeler artık yaşanmadı. Hı hı. Ancak o gözlemci artık benimle. E, Ve duyguya giremiyorum artık. Yani o negatif duygulara giremiyorum. Ve Hiçbir böyle zaman mı? evet. Ama ilk başlarda daha şeydim. Mesela o zamanki negatif duygu diyelim. Negatif duygu bu durumu anlatmak ve insanların da bu gözlemci olabilmesinin bir huzur sonucu var. Bununla ilgili bir şeye girdim. Çünkü huzur dediğin o duyguda pek bir şey yapmana gerek olmadığı gibi bir cevap var. O ama biraz bende de hafif parazitle. Yani şimdi ben biraz oturuyorum, biraz huzurluyum. O huzur da sanki suçluluk duygusu getiriyor gibi böyle yani o ilk başlar biraz parazitti tabii ki. Şimdi o Ee, ana kadar sen hep böyle ben yaptım, ben ettim, ben bu acıları çektim diye bir sanki sahiplenme, kişilik zannının yanında bir sahiplenme varken o anı, o senkronu yaptıp gözlemciye çıktığın zaman artık zamansızlıkta her şey bu anda olduğu için onların
hiçbir önemi de yok. Sana etkisi de kalmadı ve artık onların senin olmadığını belki fark ettin. Peki bu fark ediş senin mesleğine ya da bu seanslarına, diğer canlılara olan konuşmana etki etti mi? Etti. Çünkü birdenbire danışan profili değişti. Aa, çok enteresan. Evet. Evet. E, Nasıl değişti? Neydi, ne oldu mesela? Daha önce daha maddesel sıkıntıları olan, işte kardeşim şunu dedi, annem bunu dedi, iş yerimde kayıplar yaşadım. Ondan sonra şöyle şöyle şeyler yaşadım. Şu benim arkamdan vurdu ama onu mahkemeye vereceğim gibi böyle bundan dolayı depresyonda olan danışanlar birdenbire gittiler. E, Ben bir şey arıyorum. Ne aradığımı tam olarak bilmiyorum. İçimde böyle kalbim Çok acıyor güzel. benim. Ondan Çok sonra güzel. bir baktım ki aa, hepsi benim aynammış. Evet, bu seni sana gösteriyor aslında. Yani mizansenin, senaryonun bu kadar bariz, ortada olduğu, her şeyin planlı, senin frekansından yayınlanan olduğu. Hiçbir şekilde yani biz buraya bir düştük ama bakalım kaderimizde ne var bir görelim şeklinde olmadığının ispatı. Kesinlikle öyle. Mesela sabahleyin konuşuyorum bir arkadaşımla diyelim ki ama böyle bu zamansızlığı anlatmak çok zor bir şey. Yani kör birisine renk tarif ediyorsun. Çok güzel. E, tabii ki dolayısıyla bunu anlatmak çok zor. O anlatamamanın verdiği böyle bir stresle bir ara anlatabilir miyim acaba çabasına girdim. Çünkü hani biri anlatabilecekse o kişi de benim. Yani ben anlatabilirim anca falan gibi arınma şeyleri biraz böyle ilk baş. Ego burada şişti mi biraz? Çünkü ben artık gözlemciyim. Hate falan mı oldun? Evet, şişti şöyle aslında ego dedi ki bak dedi egonu öldürdün dedi. Tamam Ha, mı? çok Orada bir de gizli ego diye bir şey var. süper. Yani asıl orası bıçak sırtı. Yani bunu görebildin ya bravo diyor mesela. Onu bile diyen ego. Çünkü ben orada diyorum ki ben bile falan gibi bir şey yapıyorum mesela. Aa, nasıl ya? Ben bile derken Ya etrafta kimse uyanmadı. Bak bir sen uyandın. Helal evet, olsun. Ne aynen uyandın öyle. be. Kesinlikle ama onu keşfetmek gerçekten biraz daha zor. Onu nasıl Zor. keşfettin ve bertaraf edebildin mi? Gizli egoyu alt edebildin mi? Alt eden kim? O da ego. Çok yakın zamanda çok net artık o fluluk gitti. Gerçekten daha yakın bir zaman o. Yani böyle bir günde bir anda falan olarak değil. Hatta o bir yine danışanla ilgili bir durumda ben bunu danışana anlatırken kendime anlattığımı fark Oo, ettim. Ama süper. o anlatının ben olmadığımı da fark ettim. Sonra özle egonun e, konuşanın hangisi olduğunu formüllerini kendi içimde niyetlenerek böyle kolaylaştırdım. E, Hatta böyle belki birçok dinleyiciye kolaylık olabilir. Herkes bizim aynamız. Hani o gerçekten sen anda aynanı nasıl değiştirebilirsinin bir hikayesi bu. Onu anlatabiliriz belki şimdi. Tabii tabii Onu tabii. sadece sonuç kısmında onu fark ettiğimde o anlatışta sonra vay dedim ya her şey çok kolaymış aslında. Neden işte zamanın yok olduğunu neden anlamak gerekiyor ya da hissetmek gerekiyor ve o ego mesela seni evet egonu biraz yendim onu işte tasavvufta şeytanıma Müslüman ettim falan. Zaten öyle görünüyor sana. Al ben sana Müslüman oldum diyor bazen. Ay Yani süper. sürekli A planı, B planı, C planı. Yani sen tam hani şey vardır ya Peki bunun sandığa sonu yaklaş. nereye gidiyor? Sonunda ne var? Ben sanırım şöyle çünkü dünkü aynen bana şöyle bir şey söylemişti. Yani dedi ki o bir sandık var içi pırlanta dolu. Onu açıyorsun ama en büyük kutun yıkmadan onu sana vermez. Çünkü artık şeytan, nefs, ego, hangine inanıyorsan bu artık en büyük kozunu kullanacak. Bunu ben daha 2 gün önce bir aynadan
duydum bir hikayede ve şimdi diyorum ki eğer böyle, ama ona şöyle bir cevap verdim tabii ki. Ben bu durumdan hiç korkmuyorum çünkü buradaki formülleri, yani hayatımızı kolaylaştıracak olan çok basit şeyler var. Hatta bugün söyleriz onları da. O bizim zor, işte şunu yapacak. Onlar da bizim kodlarımız ve sen bunu söylediğin şeyi alır kabul edersen çok büyük kayıplar yaşayabilirim elbette. Ama buna gerek yok. Yani o kadar basit ve kolay ki her şey aslında. Ondan sonra onu da söyleriz. Söyle söyle, Ben şimdi söyle madem şeyi geldi. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Ne akıyorsa odur. okey, tamam. Şöyle, biz mesela, yani uyanmak istemek diye bir şey. Mesela ben anlattım zamanla ilgili bir şey. Hani akşam yatıp da sabah kalktığımda ben bir zamanın ne olduğunu anlayayım falan gibi bir niyetim var mıydı? Yoktu. O eşiğe kadar, o sınıra kadar olan tüm geçmişteki yaşadıklarım, benim yaşattıklarım, hiçbir şey benim elimde değilmiş. Çok güzel. Çünkü Ne oldu da zamanla bunu anladın? o zamanla ilgili olan yaşadığım tecrübenin Heh, bendeki, içimdeki açılan şeyler bir dış tetikle oldu. evet. Ben ama orada fark edişi seçtim. Peki kimin Yani elindeymiş? o o ilahi bir şey. Yani e, işte sanırım sandığın içinden o çıkacak. Evet, E, evet. Peki e, tamam, benim elimde değil, birisinin elinde ya da sistemin, Allah'ın, neyse ne, evrenin, gücün bir şey. Peki benden ne isteniyor? Bunu keşfettin mi? Ya da evet. idrak oldun. Nedir? E, Aslında sadece fark ediş yani, ve şimdi orada mesela neyi fark edeceğiz, belki onu hikayeleştirerek söyleyebilirim. Şimdi bir danışan geldi. Burada hikayeyi hem danışan etik durumlara göre revize ettim, merak etmeyin. Süper. El Şimdi alem de yok aslında. İstersen etme. kolaylaştırmak yani. Kolaylaştır Çünkü ben peki. de zor anladım, Zorlaştırmayın, kolaylaştırmak için. kolaylaştırın. Evet. Mesela diyelim ki böyle bir bardak satıyorum ben. Bir bardak satıcısıyım ama ortağımla birlikte. Evet. Bir müşteri geldi. Ama ben onunla da bir anlaşma yaptım ortağımla. Dedim ki bu bardak satılırken benim haberim olması gerekiyor. Yani işin raconu o. Tamam. Bardak normal gündelik yaşamda öyle değil tabii ki, ama örnek vermek için söylüyoruz. Ortağımla da ikimiz anlaştık. Bu bardak satılırken ikimizin birbirimizin bilmesi gerekiyor. Okey, tamam. Şimdi bir gün oluyor. Bir sabah işe gidiyorum. Bir müşteri kapıdan içeriye giriyor ve diyor ki bardak kaç para? Bardak kaç para? Ben diyorum 10 lira. Tamam diyor, hiç vaktim yok diyor. Hemen diyor al şu 10 lirayı diyor, bana diyor bardağı hemen paket yap diyor. Şimdi Fatma ne yapıyor biliyor musun? Ya diyor, ararım ben nasıl olsa ortağımı. Şu müşteri bir kaçmasın. Şu 10 lirayı bir alayım ben hemen. Sonra ararım ben ortağımı. Aslında yani güzel, kötü niyet yok yani diyebiliriz. Tamam. Verdi 10 lirayı, paketi yaptı falan. Sonra gitti artık müşteri. Ben arıyorum ortağımı. Diyorum ki ey ortağım, biliyor musun masanın üstünde duran bardağı ben sattım 10 liraya. Ortağım bana diyor ki ne yaptın sen ya? Nasıl yani, bardak satıcısıyız sonuçta, bardağı sattım diyorum yani. O da diyor ki olur mu öyle şey? Ben onu diyor dün akşamleyin diyor kapıdan birisi geldi diyor. Geçti diyor. Paket yapamadım diyor. Satamadım. Ya işte sattım ama veremedim. Dolayısıyla diyor o bardak diyor dün akşam ben sattım müşterinin. Sen derhal koş, o müşteriyi bul, parasını ver, bardağı geri al. Ben de diyorum ki ne diyorsun sen ya? Öyle şey olur mu? Ben bunu sattım. Ayrıca sen bana akşamleyin satarken sordun mu? Kusura bakma. Böyle bir kavga. Telefonu da kapatıyorum. Şimdi sonra danışan geliyor. Artık böyle her şey üst üste gelmiş, bu kısmını anlatıyor. Diyor ki ya böyle diyor, bakar mısın ortağıma diyor ya. Bana diyor sormadan satmış. Ve diyor ben diyor böyle hani arıyorum, bir de diyor bana diyor gitmişti. Ben nereden bulacağım onu falan. İşte fark ediş burada önemli. Ortak kim gibi davranmış? Kendi gibi. Kendi gibi. Bu şimdi birinci hakikatte. Evet. Ha diyor. Evet aslında diyor ben satış yaptım, ona sormadı. O yüzden o da benim aynam ve evren onu öyle bir frekans değerine getiriyor ki ben kendimi göreyim. Beni şey yapmadığını. Peki asıl burada şöyle bir şey var. İşte gerçek hakikat aslında burası. Belki de hani bunun da ötesi vardır ama bugün bana açılan bu kadar. Peki sen kapıdan o müşteri girdiğinde
Bu kaç para? 10 lira. Hemen bana paket yapıp satar mısın dediğinde sen Allah'a güvensen ya da neye inanıyorsan ona güvensen. Bu bana gelecekse zaten gelecek. Bir saniye, ben hemen bir ortağımı aramam gerekiyor bu konuyla ilgili. Dedin, ortağına telefon açtın ama orada böyle panik yapıyordu, sen çabuk olsana, ama sen rahatsın. Sen olması gerekeni yapman gerekiyor çünkü ben bir söz verdin. Aradın, ey ortağım, ben bu bardağı satmak için bir müşteri geldi dediğinde ortağın sana ne derdi? Çok Bunu güzel. sana sorayım Çok, Demir. çok, çok güzel satabilirsin. Sat, parayı al derdi. Evet. İşte gerçekten hayat bu. Çünkü o bana dün akşam sattım diyemezdi. Neden? Çünkü o benim aynam. Yani ben dün akşam ya da sabah ona sormadan satmadım ki. Bana nasıl ayna olabilir? Evet. Dolayısıyla ben neysem aynam o. Burada ne oluyor artık? Kimseye kızamıyorsun ki artık. Şimdi ya da şöyle bir şey de olabilir. Yani bunu tabii sonsuz defa çeşitlendirebiliriz. Ama senin Aynen. içindeki iyi niyet, temiz yürek ya da menfaatsiz anda akışta kalmak, ben bir ortağıma sorayım dediğin noktada ortağın şunu da diyebilirdi. 10 lira mı o bardak? Ya ben sana söylemeyi unuttum. Aslında ben 50 liraya satmıştım. Verme. Hı Şimdi hı. o zaman sen de dönersin, kusura bakma. Belki daha büyük ödül. Yani o daha da büyük bir ödül olur. Yani bazen evet sana tam birebir aynalık yapar senin anlattığın hikayedeki gibi, ya da bazen aklına hayaline gelmeyecek şekilde çok daha büyük bir kapıyı, çok daha büyük bir nimeti açacak bir yol olarak da sana yaşatılabilir. Ama Kesinlikle. bunun bir tek şartı var tabii ki, anda, akışta kalmak ve ego zihni mutlaka fark etmek. Ben bunu şöyle de ilave etmek isterim. Kişilerin hayatlarında aslında bulundukları frekans değerinin karşılığında yaşıyorlar. Yani örnek veriyorum, sen şikayet frekansındasın. Mecburen şikayet edeceğin durumları yaşamak gerekiyor. Sen şükür frekansındasın. Sürekli teşekkür edeceğin şeyler yaşamak. Başka yolu yok. Senin frekansına göre aynaların. Evet, sen mesela o 10 lira için sorduğunda eğer sana derse ki biliyor musun 50 liraya bir müşteriye ben sordu ona sattım aslında. Ciddi misin? Okey. Hani ben kapatıyorum, müşteri diyorum. Maalesef satılmış beyefendi o. Adam gidiyor bardağı almadan ama ben onu 5 bardak parasına başkasına satıyorum. Bir berekette bir Evet, artışlık var. evet. Şimdi ne? Aslında ben az önce bir şükür frekansındaydım. Şükür frekansında olduğum için bana bereket de şükürle geliyor. Yani bir şey 5 katı. Şükür demek aslında çokluk demek. Yani sana geliş fazlalaşıyor demek. Sen o frekanstasın. O yüzden ona ihtiyacın var. Öyle bir şeyler geliyor. Daha çok şükür frekansında o zaman çok daha şeyde, ama şikayet frekansındasın, negatif. Bizler hayatlarımıza şöyle baktığımızda şu an ben hangi frekanstayım diye, işte burası çok kolay aslında, çok zor diyor düşünüyoruz. Ya sen etrafına bak. Yani trafiktesin mesela, sürekli kırmızı ışığa denk geliyorsun, radara denk geliyorsun falan filan. Orada mevzu işte hayatı okumak yani. Çok güzel. Yani nereye odaklanıyorsan aslında orayı büyütüyorsun ve o senaryonun içinde rol alıyorsun. Sana öyle gözüküyor. Çünkü sistem bu şekilde. Peki sen 45 dünya yılı sonra şöyle baktığın zaman, ya o an ne güzel de bir kader planı kurmuşum kendim için diyor musun? Diyorum tabii ki. Yani sen şu anda baktığım zaman gayet mutlu, huzurlu, dingin, hani bolluk bereket içerisinde, işte ailesinde, kızıyla, eşiyle, yani belki gelecek tabii ki arzular, hobiler, istekler, içten gelen vardır ama önemli olan iç huzur, iç huzurun var diyebilir misin? Elbette diyebilirim. O bahsettiğin şeylerin hiçbirisi abartı olarak mesela bende yok ama bunlara ulaşmakla ilgili bir arzu da yok. Çünkü şu anki hayatımdan o kadar memnunum Heh, ki. işte bu. Ee, Böyle bazen diyorum, mesela buna danışanların birini anlatırken söylemiştim. Ya anda kalmak nasıl bir şey dedi mesela. Ben yapamıyorum onu. İşte tabii ki Ne çok kolay. dedin? Ne dedin?
öncelikle ona hani geçmişin kaygısını duymamak, geleceğinde hani gelecek kaygısı duyma, Endişesini geçmişte de kırma. hiç pişmanlık da duyma falan. Dedi ki bunu beceremiyorum dedi yani. Bunu yapamıyorum peki. Peki dedim ki şu anda benim yanımdasın. Mesela hissettiğin duygu hani güvenli ortam yok. İşte hani sürekli böyle beynini yiyen bir şey var. Ama biliyor musun mesela şu anda yani kapıda seni bekleyen polisler yok mesela seni hapse götürmeyecek ya da arkanda böyle sana saldırmak üzere olan bir aslan yok. Tehlikede değilsin. Mesela bak ben sana güzel bir şey ikram ettim. Çayını içiyorsun ve yani çok lezzetli çay. Ondan sonra şu an benimle konuşabiliyorsun. Ya o kadar güzel bir frekansın var ki yani bana o kadar güzel yansıyor ki ama ne güvenlikte problemin var şu anda. Buradan rahat rahat çıkabilirsin, evine gidebilirsin. Hatta şöyle de güzel bir şey var. Birazdan deniz kıyısına gidebilirsin. Hatta yolunu ormandan geçirtebilirsin. Neler var önümüzde? O kadar güzel, o kadar muhteşem. Ve şu anda sen kadar güzel bir bedende, sağlıklı bedendesin ki mesela. Yani şükredeceğimiz o kadar çok şey var ki. Aa, evet falan dediğinde dedim ki bu son bir dakika konuşmamda yarınki ödemen gereken faturayı düşündün mü mesela? Yo ben size odaklandım. Hatta dedi denize falan gittim. Hani deniz kıyısında balık mı tutsam acaba falan diye. Ondan sonra e, yani gerçekten aslında çok zor değil ama bu herkesin anahtarı biraz değişik olabiliyor. Yani kimine böyle anlatıyorsun, kimine başka türlü anlatıyorsun. Mesela şeyi anlatayım, o da çok böyle güzel bir benim için zor gibi görünen bir danışan sohbet esnasında biz belki 10-15 kişi bir grupla bir gezmeye gittik yani. Onu anlatmadan önce şunla ilgili bir Hı, şey yapayım. Hocam şimdi biliyorsun danışanların farklı farklı zihin durumları, psikolojik durumları veya blokajları, travmaları da oluyor. Biz yine de sonsuz sınırsız kuantum potansiyel alanından güzel örnekleri çekelim. Şimdi sen danışanına ya bak dışarıda bak gördün mü polis yok filan dediğinde adam şimdi belki de kadın eyvah polis olabilir mi? Ulan belki de olabilir. Ulan ya olursa yarın olursa filan onu büyütürse şimdi adamın hani çok aklına bir çok şey sormuş haklısın. oldu bu sefer. Yok yok çok haklısın. Onun özel hani bana gelme sebebinin de biraz bu konuyla ilgisi olduğu için o Ha, örnek vermiştim. Onunla tamam. ilgili. Onun için söyledim. Herkesin şeyi biraz Evet, farklı. aman yani hani Evet, ben ondan çok şey yaparım. Çünkü mesela gerçekten bazen aklıma çok kötü senaryolar, kötü durumlar da gelir. Sonra hemen tabii. böyle Eşeğin aklına kar ne psikoloğu gerek var geçiriyorsun. şimdi bunlara? İyilerini O da çağırırım. bir yaratım. Yani Elbette o da bir yaratım. Onun özel durumuyla ilgili o onun için tamam. uygun anahtardı. O yüzden söyledim Sen zaten daha en iyi son bilirsin. Zaten herkesin profesyonel anahtarı mesleğim bu farklı. zaten. Belki de herkesin anahtarı farklı. Buna rağmen o örnek olmaması gibi bir durumda benim almam gereken bir ders olabilir tabii ki. Onu da doğruysa bunu aldım, kabul ettim. Teşekkür Estağfurullah. Yani ederim. ben psikolog falan hiç haddime değil. Hiç öyle şeyler yapmam ama aklıma bir anda geldi. Çünkü adam ulan polis mi gelmesi lazımdı? Gelecek mi acaba? Filan derse ya bir de onu şey Onunla yapmak 45 dakika polis konuşunca zaten hani şimdi burada polis yok falan demek orada icap etti yani. Onun Evet. özel durumuyla Sen ilgili bir biraz önceki şeydi. örneğine devam et. Evet, aslında mevzu tam da şu. Biz işte 10-15 kişilik bir grupla böyle bir Fethiye'ye gitmiştik bir tatil için. Orada böyle çok güzel insanlar var. Ama arkadaşlardan bir tanesi işte herkes kendisini tanıtırken en son bana geldi ve ben psikoloğum deyince adam şey dedi. Siz dedi var ya dedi. Böyle dedi oturduk yerden para kazanıyorsunuz dedi. Süper. Ondan sonra niye dedim? Biz dedi konuşuyoruz dedi. O da birkaç seans gitmiş sanıyorum. Ondan sonra biz dedi konuşuyoruz dedi. Siz dinliyorsunuz dedi. Para kazanıyorsunuz dedi. Aa dedim bunu fark ettin mi dedim. Evet dedi. Gitme o zaman dedim. Ondan sonra ha dedi. Şöyle dedi. Sizin tek bir tane dedi. Bir tane dedi özelliğiniz var. Neymiş dedim. "Ee, siz çok doğru soruları soruyorsunuz dedi. Ondan sonra ben de dedi doğru soruları sorduğum zaman dedi gitmeyeceğim dedi. Ama dedi inanıyorum dedi. Ben 10 sene sonra dedi doğruları soruları sormaya başlayacağım dedi. Dedim ki yemin ediyorum dedim 10 sene sonra dedim çok doğru soruları soracaksın. Bu şimdi durdu. Ne demek istediniz dedi. Yo ben senin söylediğine inanıyorum dedim. Ben sana inanıyorum. Sen 10 sene sonra çok doğru soruları soracaksın dedim.
Bu durdu şimdi bir afalladı. Değiştiriyorum dedi. 5 sene sonra en doğru soruları soracağım dedi. Süper. Dedim ki yemin ediyorum 5 sene sonra en güzel soruları soracaksın dedi. Tabii bu şey yaparken şimdi soracağım dedi. Hani o bir seneye bir aya falan düştü böyle. En son şimdi Adamı soracağım gaza dedi. getirdin bak. Evet. Burada profesyonel avcı falan yani. Ondan sonra böyle hayvanlarla ilgili ama o şey sanıyormuş böyle inançla ilgili de farklı bir yaklaşımı var meslek olarak da avcı ama artık yani hani onu oradan deneyimliyor avcılıktan ve ona herkes böyle avcı olma yok Allah'a şöyle inan falan filan sanki bir tane doğru var gibi davranıyorlar adama. Dolayısıyla yani mesela diyor ben avcıyım falan olabilir. Yani bu senin tercihin. Hani bu iyidir kötüdür kim karar verir buna? Orada hani şeyin Işık Hoca'nın da hatta sen de dünkü programda vardı galiba senin de hani böyle aslanla geyik Evet, örneği. Aslan Ceylan. Evet. Yani o örneği bir benzerini onu O anlattım. Tabii programları adam takip ediyorsun. Çok güzel. tabii ki Süper. ondan İşte sonra beğendiğimiz takipçiler arkadaşlar. yani çok güzel, çok hızlandırdınız. O yüzden ben herkese çok tavsiye ediyorum zaten. Ve çevremde inanılmaz arkadaşlarım böyle inanılmaz fanatiğin oldu yani. Oo, Senin süper. izlenemin muhteşem, gerçekten süperler falan diye bizim artık böyle sürekli gündemimizdesiniz Güzel. yani. Yani kısaca bu örnekte de böyle anda, yalnız ne oldu? Güzel esprisi o, tabii kişinin kendi özel sohbeti ama anda resmen bir şeyleri değiştirdi. Ertesi gün uyandığında farklı bir kişiydi o. Anda Öyle 10 diyeyim. seneyi bir ana getirdi. Evet ve mesela gece 12 gibi o sohbetten sonra ava çıkacaktı normalde. Tabii bana o hani şimdi doğru soruyu sormak istiyorum, seçiyorum dedi ve sordu ya. O soruyu bana sordu. Ve bizim artık bir monologdan diyaloğa geçti. Resmen bir seans gibi ve 15 kişinin 13 tanesi sustu arkadaşlar. Ve biz sadece ikimiz 2 saat 3 saat boyunca soru cevap şeklinde konuşma yaptık. Tabii o soru cevaplar şey değil ama şöyle dedi. Mesela dedi ki tekamül nedir ve ben tekamülümü nasıl aşabilirim dedi. Oo. Ona söyledim bir şey ve o söylediği şeyi anında geçti. Çünkü onu seçti. Avcılığı Ve bıraktı mı yoksa? o gece gitmedi. O gitmemiş yani. Çünkü gece gidecekti. Hatta böyle ben bazen bunu söyleyeyim mi tekamülle ilgili? Herkes Söyle. kendi hayatında çok güzel. Bu benim kendimin böyle keşfedip böyle bulduğum çok işe yarayan bir soru cevap. Mesela kişi diyor ki ben tekamülü tamamlamak istiyorum yani. Ama tamamlayacağım da neyi aşacağım ben mesela? Hani bunu bilemiyorum diyor falan. Ben de diyorum ki yani belki birçok yerde birçok kişi kolektif bilinçaltı yani söylüyordur muhtemelen belki duymuş olan kişiler de olabilir. Ee, Öleceksin diyorum. Son 48 saatin. Şu anda benim de elimde bir tane sihirli değnek var diyorum. Sen ne istersen ben onu senin için mesela Amerika'ya gitmek istiyorum. Ben seni tak Amerika'ya bırakabileceğim şu anda. 48 saatin var ve ne yapmak istiyorsun? Herkes duruyordu ki çocuğum var benim işte Ankara'da. Hemen onu görmek isterim. Ondan sonra bir tanesi diyor ki ya biliyor musun diyor. Mesela diyor o buzların olduğu yerde diyor bir şeyin içine girip yüzmek istiyorum. Öteki diyor ki ben mesela safariye gitmek isterdim. Öteki diyor ki eşimle sohbet etmek isterdim. Bir tanesi diyor ki ya diyet yapıyorum o yüzden koca bir pasta yemek isterdim mesela. Herkes içinde bulunduğu duruma göre bir istek. Tabii ben şimdi fantastik seçenekler sundum. O da dedi ki çok sevimli bir oğlu var. Dünya tatlısı ve zaten sürekli de birlikte bu arada. Bu arada onun önemi yok. Sen o işi hayal ediyorum dediğin şeyi belki yapıyor bile olabilirsin hatta. Çok enteresan burası. Çocukla birlikte ve dedi ki oğlumla daha fazla vakit geçirmek isterdim dedi son 48 saatte. Yani sürekli adım evdası. Geceleri onu uyutup ava çıkıyor. Yani çocukla hep birlikte. Ondan sonra ama ona tam yetemediğini, daha böyle iletişim kurmak istediğini, daha sevgi alışverişi yapmak istediğini, yani eksik bir şey var. Ondan sonra dedik adam, ben dedi yani bu söylediğiniz şey bizim dedi yapmadığımız bir şey mi? Yoksa dedi öncelik sırasında önde olan bir şey mi? Dedim ki hem ikisi de. Yani hem en önde hem yapmadığın yani en önde o yeterince ona o değeri vermediğin şey her neyse o.
Zaten bunun cevabı o yüzden bende ya da yani bir psikolog ya da bir mürşit ya da bir hoca aslında sana ne yapman gerektiğini söyleyemez. Değil. Onu sen buluyorsun. Evet. Senin Çünkü bulmanı sağlayabilir. evet, o yüzden o zaten sadece soru sorar yani. O yüzden Cevapları vermez. doğru sorular için para ödenir. Aynen. Ve benim ona doğru soruları kişi kendisine de sorabilir aslında. Bunun için illa bir mürşit, bir hoca, bir okul, bir şey gerekmiyor. Kişi kendisi fark edişiyle artık kendisine bunu neden yaşadım, bunu nasıl aşabilirim, zorlanıyorsa eğer e, yani kendisinden aslında bunu aşma konusunda niyetliyim, bu idraka niyet ediyorum gibi ufak tefek kendisi yine bulabilir. Mesela Hazreti İsa demiş ki Tanrı'nın krallığı içinde. Süper. Yani bunu 2000 yıl önce söylüyor. Çünkü dünyada öyle başkanlık, cumhuriyet diye bir şey yok. Krallık var sadece. Ve o da içinde diyor. Ya bunun işte İncil'de böyle, Hristiyanlıkta böyle, Müslümanlıkta böyle, Budizm'de böyle, Zen'de böyle. Yani her yerde cevaplar aynı. Sufizm'de böyle. O yüzden hepsi yolları farklı gidebilir. Ama herkesin gittiği son nokta insanın kendi içi. Bütün cevaplar orada. Süpersin fark ediş. Şimdi konu çok güzel bir yerlere gitti, aktı. Biz aslında Fatma'nın nereden nereye geldiğini konuşurken aslında diğer bütün canlılara da çok güzel öğütler, çok güzel kelimeler, cümleler ve de rehberlik edici e, ifadeler çıktı. Çok güzel. Böyle Peki. olması gerekiyormuş demek Evet, ki. evet, evet. Çok çok güzel. Ben kesinlikle herhangi bir böyle program şablonu falan yok zaten. Ne akıyorsa, çünkü zaten ondan akıyor her şey. Fatma'nın fark edişi gayet iyi bir şekilde, Fatma bedeniyle uyumlu bir şekilde dualite zaman illüzyonunda devam ediyor. Diyelim ki dualitede bir günün yüzde kaçında tam olarak fark ediş şeklinde yaşıyor Fatma, ya da yüzde kaçında anda kalabiliyor? Orada da şöyle e, ben diyebilirim ki neredeyse uyumadığım, uyanık olduğum her an fark edişle yaşıyorum. Ama bu tabii bazen diyoruz ya çok yorucu olabilir hayatı okumak falan. Ama böyle her an okumaya da çalışmıyorum zaten. Hani akış o kadar muhteşem ki yani gördüğüm, duyduğum negatif gibi görünen hiçbir şey yani kaotik bir düzen var. Bana kaotik gibi gelebilir ama benim göremediğim yüksek bir hayır var orada. Peki ne zaman bu sorgulamaları yapıyorum ve ne zaman yapmıyorum? Burada duygu çok önemli. Bir durum olduğunda mesela Fatma uyanıyor. Örnek veriyorum işte mutfağa gitti kahvaltı yapıyor. İşte trafikte işe gidecek falan. Yolda bir trafik kazası gördü ya da bir sıkışma gördü diyelim ki. Bu sıkışma olduğunda Fatma eğer hiç etkilenmiyorsa zaten akışta demektir bu. Bunda problem yok. Ama o sıkışmada aman tanrım geç kaldım, şunu yaptım, bunu yaptım ve oradaki o adama da sinirlendi işte bir kornaya basıyorum falan, hadi sene yürüsene falan gibi duyguya girdim. Ha, o zaman fark edişe geçmeye Hemen çalışıyorum. fark Hemen fark ediyor edişe. musun? Evet. Yani O bir hemen anormallik olduğunu ve yani bir şeylerin yanlış gittiğini hemen fark edebiliyorsun. evet ama bu şöyle bir durum. İlk başlarda tabii ki çok hızlı değildi bu. Yani bu da her zaman yine zaman yanılgısıyla ilgili bir mesele aslında. Hani bugünkü fark ediş Fatma diyor ki geçmişte bunlar daha uzun sürüyordu. Yani mesela örnek olsun arkadaşımla kızdık, küstük falan. Bunu falan demem belki bir hafta 10 gün alıyordu. Evet. Sonrasında giderek giderek tabii bir güne artık diyebilirim ki dakikalar, saniyeler sürüyor. Çünkü hemen diyorum ki aha sen şu an şey frekansındasın. Yani bir terslik var burada. Senin aynana bunlar geldi. Hemen bir kendine gel diyorum ve durumu okumaya çalışıyorum. Bana ne hissettir diye. Ondan sonra dolayısıyla o hemen anında düzeliyor. Yani o hani ortağıma telefon açıp bardağı satayım mı diye soruyorum yani. Az Süper. önce bardağı satmak üzereydim gibi anlayıp bir saniye durun ortağımı arayayım moduna hemen geri geliyorum ve bunun bende yarattığı şeyler çok mucizevi. Anda yani her an şende Süper. denilen durumu Süper. açılımını ben o kadar net görüyorum ki bu tabii ki sadece bana has bir durum değil bu. Hepimizin içinde var.
Ve bu farkındalıkla aşılan, yapılan ve kolaylaştırılan bir şey. Çünkü her şey anda. Şunu da ben söylemek isterim ama insanlar tabii ki böyle şeyle karşılaşabiliyorlar, negatif. Yani hepimiz olduk yani. Ben ne diyorum, 2019 sene öncesine kadar böyle müthiş şeylerdi ve bana birisi, ha bu arada 2019 senesinin öncesinde de, yani ben 2010-11 yıllarında artık bu kişisel gelişimler, işte Ruhsal onlarla da ilgiliyim. farkındalıklara. Yani onlarla da ilgiliyim ve öğrendikçe ben biliyorum, bir kibir üstüne geliyor. Yani kişisel gelişim, sonra o yetmedi, ben ilahiyat okudum, yani tasavvufla ilgili ekstra eğitimlere başladım falan. Ama bir bakıyorum o ona cevap vermiyor, o tasavvuf. Yani o orada tıkandı. Bu soruya buraya kadar, amenna, buraya kadar getirdi beni çok şükür ama bunu anlayamıyorum burada. Ya da kişisel gelişimde. Yani ama o güne kadar hepsi çok gerekli. 2019 kısmı deneyimledikten sonra farklı, işte cevap içten geldi dediğim nokta. Ondan önce onlara da ihtiyaç varmış. Fark edişlerimin altında onlar, o bilgiler lazımmış. Şöyle bir şey anlatmak için bu detayı söyledim. Kişi düştüğünde, buna tabii dualiteden konuşuyorum bir kere, düşmek, çıkmak o anlamda değil ama daha anlaşılır olması için. Frekansı düştü, kavgaya başladı, kızıyla, çocuğuyla, kardeşiyle, arkadaşıyla, televizyondaki filmle, yani bir şey izliyorsun ve duyguya giriyorsun, yani işte oradaki artiste kızıyorsun falan, bir şekilde duyguya giriyorsun, frekansın şey oldu ve çıkamıyorsun orada. O çıkamamada ne biliyor musunuz aslında? Orada o perde sana tekrar geliyor. Yani o perdeyi aralayacak olan tek şey fark ediş. Yani fark edişinin dışında seni hiçbir şey oradan çıkartamaz. Fark et, fark et, fark et. Kesinlikle. Başka bir şey yok. Yok. Bir tek kişi kendisi, fark ettiğin zaman perde kalkıyor. Ama hani bir kalın perde var, bir tül perde var, bir de Evet, komple evet. çözüm falan. Tabii ki ilk fark ettiğinde, ben bu durumdayım diyorsun. Evren çok kolay işliyor. Soruyorsun, cevap geliyor. Sor evrene, ben ne anlayacağım ya? Bu filmi izledim, bu adama da kızdım. Yani artık böyle fantastik örnekler şeyini kısmına geçtik. Sonra bekle. Yani ben şey Mutlaka bir yapıyorum. yerden gelir. Evet, Geliyor da. daha çok şey yapıyorum. Müzik açıyorum mesela ve bir fark ettim ki yahu ben dinlediğim şarkıların sözlerini bile biz Ya. yazıyoruz yani. İzlediğimiz filmlerin senaryosu bizden. Gelişimini gör, teknolojiyi gör. Mesela evrenle ilgili ne haber duyuyorsun? Evren sürekli genişliyor, genişliyor, genişliyor. Çünkü senin bilincin genişliyor. Çok güzel. Çok güzel. Dışarıda deprem var. Çünkü senin için de putların yıkıldı. Yani bu bilincin yansıması olduğunu dışarıda anladığında, o zaman her şeyi işte burada ego tekrar ama devreye Her girebilir. zaman Evet. girer. Her zaman Aynen, hazır hak. bekler. Tabii tabii. O eli sopala. Onu görüp artık ben ne yaptım biliyor musun Devir? Çevremde bütün yakın arkadaşlarımla şöyle bir formül bulduk. Mesela o enerji ben yarattım falan, ben yaratıyorum gibi o tekrar geldiğinde şöyle yapıyoruz. Ben onu tabii o egoyu fark ediyorum ama sonra büyüğüm bir İsmail abimiz var, bana dedi ki Fatma ona bence bir renk verelim dedi. Çünkü herkeste var sonuçta ego, yani yaşamak için gerekli de bir şey. Evet. Bugüne kadar, yani Bizi 2019'a buraya kadar getiren diyelim. Egonun o şeyi olmasa ben nasıl o kadar o kibirleri oluşturacağım? O dinamiği olmasa. O odunu o attı yani. İyisin, güzel. Onun sayesinde o hırslarsa. Ama tabii o kadar çalışmasına gerek yok yani. Biraz emekli edelim onu. Birazcık daha az çalışsın. Ve ben ona kırmızı diyelim dedik. Ben mesela bir şey konuşurken böyle masada işte arkadaşlar yemek yiyoruz mesela. Fatma, bir kırmızılaştın sanki sen. Çok güzel. Evet, tamam. İşte her arkadaşımızın rengi var ve senin programına da uygun. O yüzden senin programına katılmak benim için aslında çok kıymetliydi. Çok güzel. Çünkü hakikat dediğin şey böyle e, bir şeyi toprağın altında pipetle nefes al. Orada acı çek, 40 sene odun topla değil yani. Hakikatin olduğu yerde neşe olur zaten. Süper. Olmak zorunda. İşte bu. Yani evet, o yüzden İşte bu. neşeyle, gülerek, kahkahayla, ego geldiğinde sen çok kötüsün. O levhamedeki bir süre, o da gerekli, o da olmuştur zaten. Ama o hep öyle değil. O durumda olan arkadaşlar varsa sonra içindeki neşeyi buluyorsun yani. O neşeyle o mutluluk daim sürekli. Ben mesela hep şöyle diyorum, sanki biraz el feneri, hani 10 metreye kadar gösteriyor. Adım attıkça o hala 10 metreye gösteriyor aslında. Bir miktar o 10 metre değil de bir 10-15 metre mi gösterse,
belki çünkü sonsuz olasılık diyoruz ya. Tabii ki Evet. sonsuz bir şey var ama sen ilerledikçe yine 10 metreyi görüyorsun. Bugün benim el fenerim bunu bana bu kadarını gösteriyor. Şimdi hayat neşe diyor artık, keyif almak diyor. Hakikatin içerisinde estetik var diyor, gülmek var, mutluluk var diyor. Bak da kolay diyor ulaşmak. Herkes için de böyle olduğunu söylüyor. Bugünkü fenerim, gördüğüm alanım bana bunu söylüyor. Belki bir sene sonra çok sus artık diyecek belki. Bilmiyorum. Ne diyecekse ben anı yaşıyorum. Bugün böyle diyor yani. Şimdi inanılmaz güzel konuşuyorsun ve inanılmaz doğru konuşuyorsun. Aslında saatlerce böyle sohbet edilebilir gerçekten. Peki Fatma fark edişi, sen bu kadar bunları artık idrak ettin, anladın, uyguladın, yağ gibi akıyor. Peki yansımalar, senin muhatap olduğun kişiler aynı frekansta mı? Yani çok arkadaşın var mı? Hep böyle grup halinde 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bu şekilde mi dolaşıyorsunuz, danışmanlar hariç? Ama yani bunları konuşacağın birileri, diyalog içerisinde olacağın kişiler var mıdır, az mıdır, çok mudur? Tamamen bilincime göre çevrem değişiyor aslında. Çünkü yani ben böyle ilkokuldan beri görüştüğüm arkadaşlarımla birlikte olmaktan övündüğüm bir süreçti 2019'a kadar. O da Ama biriktirme. evet, aynen öyle. 2019'dan sonra tak diye değişti. Bütün her şey değişti. Çevren Hatta değişti. evren değişti, evim değişti, taşındım falan filan. Yani böyle her şey değişti. Tarzım değişti, kilo verdim, işte eğlendi, hobilerim bile değişti yani. Ondan sonra tabii ki çevremdeki insanlar değişti. Bu giden insanların aslında benim hayatımdaki görevlileri olduğunu, hani o zaten klişe şeyler. Onların olduğunu çok böyle içinde içselleştirdim onları da. Sadece zaten burası anlatamayacağım bir şey. Bu da yine deneyimlenmesi gerekir. Herkesin enerji olduğunu fark ettim. O yüzden giden ya da kalan olarak değil. Ben o enerji dualitede mecburen onu başkası gibi gösteriyor sana. Halbuki o senin Evet. bilincinin, frekansının bir yansıması. Bazen birisi mesela, o sürekli kalıyor örnek veriyorum. Ama onunca frekansı değişiyor. O frekansı değişmesi o gidiyor, onun yerine başka birisi geliyor. Aslında senin enerjinin şeyi. O diyorlar yani gerçekten evren enerji. Bunu bir özdeyiş, bak aslında bu bir özdeyiş yani. Özünden diyor aslında sana bu bilgiyi. Yani evren diyor, frekans diyor, evren diyor, enerji diyor. Ama girdi hologramın herkesin. Herkes uyanacak, herkes aydınlanacak. Başka yolu yok. Eğer bunu duyuyorsa, dinliyorsa, hologramında varsa insanların böyle bir şey çok şükür. E, Yani bu konuşmalar birbirimizi kolektif olarak etkiliyoruz. Çünkü biz bir bedenin hücreleriyiz zaten. O beden uyandı, bizi de uyandırıyor ve bizim de kendi hücrelerimizi uyandırıyoruz. Çünkü öyle yani her şey benim en büyük bu zamanın hemen arkasından yaşadığım ikinci beni şey yapan durum mesela gözümün önüne sürekli benim bir şekil geliyor mesela. Allah Allah diyorum bu şekil nedir? Gözümü Belirli bir kapatıyorum. şekil mi? Şekiller mi? Öyle dualiteden anlatabileceğim tek şey şu. Dualiteden böyle anlatıyorum. Yani herkes yuvarlak biliyor. Ben sivri bir şey anlatmaya çalışıyorum şu anda. Hı Yani hı. öyle diyeyim sana. Evet. Şeyi yok aslında, tarif yok. Sadece şöyle söylüyorum. Bir tane küçük bir cisim var. Hı. Cisim değil aslında. Tamam, tamam. Bir tane büyük bir cisim var. Bu küçük cisim, bu büyük cisim bunu kapsıyor. Ama bu içindeki küçük cisim o dışındaki büyüğü kapsıyor. Ha, Yani bu dualiteden böyle anlatılabiliyor, anladım. anlatabiliyorum. Anladım. Ee, Zaten burada öyle bir şey yok. Hani küçük büyüğü kapsar, büyük küçüğü kapsamaz. Yani işte Evet. tam tersi pardon, matematik şeyine göre. O yüzden bu mesela bende açıldı ama bunun bende şeyi de açıldı. Mesela sonra bir gün kahvaltı ediyorum, zeytinin çekirdeğine bakıyorum mesela. Aa diyorum ya Allah'ın tanrım tahta parçası diyorum tamam mı zeytin çekirdeğine. Herkes diyor ki ne yani? Ya diyorum bak şu diyorum tahta parçası, bunu diyorum toprağa gömsen zeytin tarlası çıkar. Şimdi buradan. Yani bunun içinde Demek her ki şey küçük var. büyüğü kapsamış oluyor. Aynen. İşte o bende ötekini aydınlattı. İşte farklı şeyler oldu. Bunlar an be an ben buna şükrettikçe devamı geliyor. Ve tabii bunlar bende Fatma'nın farkı dışı olarak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Fatma akılla ilgili tabii bu durumda bazen şey yapıyor. Nasıl ya? Nasıl ya falan dediği deneyimler. Tabii burada bunu söyledim. Tabii ne diyorum? Şükrettiği için sürekli olarak bu idraklar hızlı bir şekilde açılıyor.
Tabii Fatma bu durumda da diyor ki acaba neyse Allah'tan psikolog oldum falan filan diyor mesela bazen. Altyapım Ondan sonra sağlam. evet, burada işte bir psikolog olarak ego en güçlü silahıyla gelmeye çalışıyor. Ama biz Ya artık onu görüyoruz. nasıl E, olsa ben psikoloğum, en üstte ben varım. İnsanlar kendilerini bile anlayamıyorken ben o insanları anlıyorum ve onlara yol gösteriyorum kendilerine dair. Ben ne biçim bir Kesinlikle. adamım diyebilirsin. Kesinlikle. İşte onu dememek ve o fark edişte olmak zaten sonsuz huzuru, güveni hepsini getiriyor. Kolaylıkla ve neşeyle herkesin hayatında böyle olmasını temenni ediyorum. Zaten öyledir de yani. Anda olması gerekenin doğru olan şeyi yaptığımız müddetçe an desenimizi en mükemmel versiyonuyla yazdığımızı, yapabildiğimizi gördüğümüz zaman o zaman hayat zaten çok kolay. Süper. Fatma fark edişi. Şimdi sen tekrardan bedene gireceksin. Programın sonlarına geldik. Önümüzdeki yıllar için 3, 5, 10, 20 zaman yok ama sonuçta dualite zamanı da var. Bir projeksiyon var mı? Bir planlama var mı? Fatma 55 yaşında şu farkındalığa ulaşacak. 65 yaşında vay bunu da anlayacak gibi bir şey var mı? Bilmem yani neyse o yani Evet. hiçbir planım yok. Çok güzel. Peki bizim programımızın eskiden sen HNDS'yi dinler miydin? Yani benim eski yaptığım program vardı. HNDS, Hayatın Neşesi Demir'in Sesi. Spotify'da da vardı, Bir iki Instagram'da. tanesini dinledim. Sürekli olarak Peki. daha çok YouTube kanalını dinliyorum. Onun mottosunda da vardı. Bu bir uyanış hikayesinde de mottosu. Sonsuz sevgi, ilahi aşk. Fatma fark edişi için sonsuz sevgi, ilahi aşk ne anlama geliyor? Tek gerçek. Tek gerçek. Çok güzel. Çok güzel. Ondan başka bir şey yok zaten. Yok. Herkes aslında buna ulaşmaya çalışıyor. O da içimizde. Ve neye ulaşmaya çalıştığını bilmediğimiz bir süreç oluyor. Yani herkesin aradığı şey gibi. Yani gerçekten herkes aşık olmak istiyor. Herkes aşkın kendisi olacak. En sonunda zaten çok güzel şükürler olsun olacaklar inşallah. Burada işte Zaten milyonlarla öyleyiz de onu hatırlayıp idrak edip yaşamak. Zaten aşkın kendisiyiz. kesinlikle öyle. Ben bir formül daha söyleyeyim mesela. Bazen çok böyle şey diyorsunuz. Tamam yani en büyük hani ayna konusunda e, ya diyor işte çok düşük frekanslı birisiyle karşılaştım. İşte bağımlı şöyle böyle hiçbir hayatta şeyi yok. Bir arayışı yok. Hiç öyle aşk gibi bilmem ne, ilahi aşk gibi falan bir şey yok. Orada da şunu anlayacaksın ve yine şükredeceksin. Bazen evrene sen soru sormuş olabilirsin. Yani bendeki bu nasıl bir gelişme? Ben gerçekten Evet, nasıl bir evet. aşamaya geldim? Ve o senin kalibrasyonunu gösteriyor. Bak bir arada böyleydin. Çok güzel. Aa, evet, onu fark ettiğin için zaten bugün onu fark ediyorsun. Bence bu son soru benim için de çok şey oldu. Çünkü benim de neredeyse hayat mottomdur. Şöyle hayat mottom, senin de mottonmuş da bilmiyordum yani. Bu dünyadaki ve ben ama bu liseden beri diye zamanla ilgili. Şimdi girdim ya bedene o yüzden söylüyorum. Liseden beri bence bu dünyadaki tek en önemli duygu aşk. Evet. Bunu ben hep söylerdim. Çünkü herkes okumak istiyor, diploma istiyor, bir şey istiyor falan. Ama bütün her diplomanı yakabilirsin o aşka ulaşmak için yani. Bu aşk neye duyulan aşk? İşte içindeki gerçek ilahi aşk ama belli yaşlardayken onu maddede arıyoruz. Bazen paraya aşk duyuyoruz, bazen erkeğe aşk duyuyoruz, bazen çocuğa aşk duyuyoruz falan. İşte gerçek aşkı ararken işte onları bir yokluyoruz. Bu mu değil, bu mu değil diye baktığımız gerçek aşka herkes gelecek zaten inşallah. Süper. Süper. Evet, şimdi programın artık son sorusunu soruyorum. Sonra da seni bedene göndereceğim ve hayatına devam edeceksin. Az önceki soru son soru değil miydi? Hayır, hayır değildi. Şu anda hala Tamam, fark ediş halindesin. Dünyada da zaman durmuş durumda. Yani zamanı da tamam. açmam Ben lazım. zaten zamanı bükebiliyorum Demir. Vallahi bak, Süper. gerçekte dualitede Fatma'yı ararlar. Fatma benim 2 saat gösteriyor konum. Seni arabaya alsak 1 saatte gidebilir miyiz diye. Ben diyorum ki tabii ki. Ah, Yani ve gidiyoruz. süpersin. Yani bunlar mümkün bu arada. Bunlar Evet. mümkün yani. Evet, Seni sorunu bekliyorum. seni tekrar alacağım. Bundan belki bir, belki 2 sene sonra. Çünkü inanılmaz bir liste var. Konuk listem. Yani fark edişler öyle böyle değil. Her taraftan parlıyorlar böyle. Ama seni Süper, tekrardan çok güzel. alacağım. Seni tekrar alacağım. Şimdi bedene son gitmeden önce burada sonsuz sınırsız kuantum potansiyel alanı var. Ama tabii ki dualitede de materyaller var, madde alemi.
Sen buradan hazır imkanın varken Fatma bedenine nasıl bir materyal aktarmak istersin? Ne istiyorsan gönderelim buraya. Gittiğin zaman hemen olsun. Hmm. Egoya dikkat et. Evet. Geldi yine kırmızı. Biraz seni kızıl gördüm filan. Yani manadan maddeye bir şey Ne getirme şansım. istiyorsan burada oluşturacağız. Hı Sonsuz hı. sınırsız kuantum potansiyel alanında dualiteye göndereceğiz. Sen bedene girdikten sonra onu yaşayacaksın. Evse ev, araba ise araba, ne artık yani. Biz burada her şey sınırsız. Yani dualiteyi daha kolay yaşamak için evet, bir tane mesela dün bir hayal etmiştim bir ev. Ev. Böyle, evet, bir Nasıl ev bir şey? ama Biraz terapi detaylandır. kafe. Çünkü bazen verileri giriyorum. Detay gelmiyor. Bir kulübe falan gönderiyorlar. Evet, evet, öyle olmasın kesinlikle, zaten aynen, onu çok da yakında deneyimledim Metrekaresini zaten. falan söyle en azından. Yani dualite dünyasını biraz daha rahat, konforlu, efektif yaşamak için bir tane ev isteyebilirim. Dün mesela bununla ilgili bir dileğim oldu Tamam. hayatımda, daha doğrusu. Tamam. O da şu, biraz tarif edeyim de eksikleri evren Evet, kendine göre evet. tamam. Detayları alalım. Evet. Evet, denize çok yakın. Tamam. Böyle terapi kafe gibi, böyle, tamam mı? Birileri gelsin, hiçbir derdi yokken de gelsin. O enerjiyi bana versin. Ben enerjimi ona vereyim, hiç konuşmadan bile. Çok güzel bir kafe olsun. Ama o kafenin yanında hemen kasa ve o hani kahve konulan yerler var ya, hemen orada koridorlu bir tane kapı olsun. Özel terapilerimi yapabildiğim. Ondan sonra arkada böyle bir bahçe olsun. O bahçede organizasyonlar, yemekler, eğlenceler düzenleyebileyim. Süper. Bahçede çiçeklerim olsun. Ve orada bir tane hemen kafeyle arka bahçeye giderken olan yerde bir merdiven olsun. Üst katta da benim evim olsun. Böyle çok Süper. git gel git gel yapmayayım yani. Evim üstte, altta hem kafem hem terapi odam hem eğlence odam hem misafirlerimi ağırlayabileceğim bir yer olsun. Ondan sonra dört elementi içeren bir lokasyonda olsun. Süper. Deniz böyle çok güzel, çok güzel dekorlu bir yer olsun. Tamam, ben şimdi bunu not alıyorum. Altına da dipnot koyuyorum. Partilere demir davet edilecek diye bir dipnot yazıyorum. Uygun mudur? Tamam, anlaştık. Senemli Demir sürekli müdavim olabilir. Evet. Şimdi artık bedene döneceksin. Orada Fatma bedeni ne? Buradan ne söylemek istersin? Fatma bedenine ne söylemek istersin? Fark edişimi Fatma'ya söyleyecek. Evet, fark edişi Fatma'ya söyleyecek. O da, Tamam. Fatma da bedene girdikten sonra bunu iç ses olarak hissedecek. Biliş veya telepatik olarak bunu duyacak içinde. Hı hı. Fatma, seninle gurur duyuyorum. Sen çok güzel bir kadınsın. Ama her şeyle dengelenmiş, eril dişil tarafınla artık dengelendiğin, e, olması gereken en mükemmel versiyonuna kendini kolaylıkla, neşeyle hazırlayabilecek bir idrakta olduğun için çok mutluyum. Bu güç sende var. Hatta bu ışık senin çevrendeki birçok ihtiyacı olan kişilere gidecek kadar da büyüdü. Tebrik ediyorum, dedi Evet, fark ediş Fatma'ya. süpersin. Evet Fatma fark edişi, seni tekrar bedene uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyoruz ve evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldim. Fatma fark edişiyle uzun bir süre söyleştik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Programıma son veriyorum. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, benimle kalın, Demir'le kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.